Şimdi bütün bedeni birleştirdikten sonra ben yaklaşık bir 26-27 diş haroşa yaptım. Şöyle tam şu kol altından itibaren ölçü vereceğim. 13,5 santim olana kadar ördüm. Şimdi burada ip değiştireceğiz. Ama önce şu kolun dikişini yapmak istiyorum. Yani şuradaki iplerden de kurtulmuş oluruz hem. Ucunda zaten pay bırakmıştık arkadaşlar. Şimdi şu kenardaki ilmeğe girdim ve bir kere yine aynı ipin çıktığı noktaya girip şurayı bir sabitliyorum. Daha sonra şu aradaki ilmeklerden ve karşılığındaki aradaki ilmeklere girerek dikişini yapacağız. Şimdi gri bölümü gri ipimizle diktikten sonra diğer tarafı da yine ip bırakmıştık, onunla dikeceğiz. Ve şu son bir tane daha alayım. Şöyle arka tarafına geçirdim ipimizi. Şimdi kol için diğer ipimizden de pay bırakmıştık. Kolu da dikerken şu kenardaki haroşamızın şöyle çıkıntıları var. Bir onu bir karşılığındakini alacağız. Hemen ilkinden başladığım karşı taraftan alıyorum. Ve sırayla bir bu kolun kenarından bir de karşılığındakinden.
Şimdi şu koltuk altına kadar geldik. Burada bakın şurada bir iki ilmeklik düz yerimiz var. Ve diğer tarafta da onları da karşılıklı getirerek böyle birbirine dikiyoruz. Şu arayı da kapatalım arkadaşlar. Diğer kolu da aynı şekilde dikip zaten başka yerde dikişimiz yok. Sadece kol altlarında dikiş yapıyoruz. Bu ipimizi de şuraya bir düğümleyelim. Ve şöyle kolun içine doğru da saklamasını yapabiliriz. Kolun altındaki de dikişimiz bittikten sonra diğer kolu da aynı şekilde yapacağız. Bakın kolumuzun görüntüsü şöyle kendiliğinden kıvrılacak zaten. Şimdi aynı şekilde hırkamızın bütün etrafını gri renkli düz renkli ipimizle öreceğiz. Bakın kolları şöyle tekrar göstereyim. Burada ördüğümüz gibi etek ucunda komple hırkanın etrafını yapacağız bu şekilde. Şimdi burada gri renkli ipimi buraya bağlıyorum. Biraz da saklama payını vererek diğer batik ipimizi yani ebruli ipimizi kesiyorum. Şimdi sadece düz renk ipimizle devam edeceğiz. Şimdi alt bedendeki bütün ilmeklerimizi böyle bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar devam edelim. Şimdi bir sıra etek ucunda düz renk ipimizle örerek geldik. Bundan sonra hırkanın şöyle bütün etrafından ilmek alacağız. Bakın buradan başlayacağız. Yakaya doğru gideceğiz. Yine yakanın etrafından diğer etek ucuna kadar ilmek çıkartacağız. Şuradan başlıyoruz. Şimdi buraya kadar geldik. Şu aralardan birer tane ilmek çıkartacağız. Tığla da alıp şişe takabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Yani bütün şu kenardan
birer tane birer tane ilmek çıkartacağız. Şimdi tam yaka tarafına geldik ve yine birer tane de buradan şu kenarlardan ilmek çıkartacağız. Bakın bütün hırkanın etrafı şişimizde toplanmış olacak. Şimdi yakadan devam ediyoruz. Yani birer tane ilmek aldıktan sonra tekrar bu diğer ön parçanın kenarından da ilmek alıp başladığımız noktaya geleceğiz. Evet, ilk başladığımız noktaya kadar ilmek alarak geldik. Bakın bütün hırkanın etrafını şişimize toplamış olduk. Şimdi sadece düz örgü yaparak, yani bütün ilmeklerimizi, burası şurası başladığımız nokta, böyle yine koldaki gibi 12 13 sıra 14 sıra böyle düz örgü yaparak, sadece düz örgü yapacağız zaten. İlmeklerimizin hepsi aynı şişte olduğu için. Kaç sıra yapayım? Yani aynı koldaki gibi düz örgü yaparak tamamlayacağız. Şimdi etek ucunu da yine 12 sıra ördüm. İlk başladığımız yer vardı. Gri renge geçtiğimiz etek ucu. Oradan kesmeye başladım. Bütün etrafını ilmeklerini kesiyoruz. Kesmeyi yine şurada tekrar göstermek istedim. Şöyle ikisini bir alıyorum. Takıyorum. Yani bütün etrafındaki ilmekleri bu şekilde kestim. Şimdi etek ucunda şöyle tam kesmeye başladığımız yerde şöyle bir açıklık kaldı. Şimdi bu ipimiz bitti. Şöyle ipimizi kesiyorum. Ve buradaki ilmeği çıkardım.
Bu arayı şöyle şuraya, yani tam şu ilk başladığımız kestiğimiz ilmeğin tam ortasına giriyorum. Bak şöyle çektiriyorum ve buraya tekrar son kestiğimiz ilmeğin içine giriyorum. Gördüğünüz gibi bu arayı birleştirmiş olduk. Şimdi bu ipimizi de arkaya doğru şöyle saklayalım. Bakın ilk başladığımız ipler de vardı. Onların da saklamasını yapalım. Artık bütün iplerimizi kesiyoruz. Şöyle hırkamız bitmiş oldu. Bakın buralar zaten kendiliğinden şu şekilde kıvrılıyor. Şimdi şu kısma şöyle bir karşılıklı düğme dikeceğimiz bant kısmını yapacağız. Şöyle yine 3,5 numaralı, 3,5 4 olur fark etmez, tığınızla ipin başlama yeri şurası. İpi 2 kat kullanacağımız için şöyle biraz pay veriyorum. Şu yeterlidir. Şimdi hemen şu ipin ortasına bir tane zincir çektim. Daha sonra ipi 2 kat olarak tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tane zincir çektim. Şimdi şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu 10. bakın zincirimiz 11.'ye şöyle giriyorum. İpimi aldım. Şuradan geçirdim. Şöyle bir halka yaptık. Tekrar şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buradan da 10 tane saymıştık. Ama yine de şöyle bir bakalım.
Evet, ben biraz gevşek çekmişim. Onun için bir tanesini söküyorum. Şöyle eşitledikten sonra ilk zincirin içine girip kilitliyorum. Ve bir tane de zincir çekip gördüğünüz gibi şöyle bir S şeklinde halka yaptık. Bunu buraya dikeceğiz. Şimdi şuradaki ipimizi dikme payını vererek kesiyorum. Diğeri çok uzun. Onu şöyle yapayım. Şimdi şu kısa olan ipimizi şuranın arka tarafına doğru şöyle saklıyorum. Evet, şu şekilde. Şu ipimizde de şimdi bunu buraya koyuyorum. Bir taraf burası düğme geçeceği için açıkta kalacak. Ama diğer tarafı şöyle şu şekilde sabitleyeceğiz, dikeceğiz. Yani orası çok yukarı. Şöyle eşitleyelim. Bundan 2 tane hazırlayalım. Yani bir tane daha hazırlayalım. Şimdi ben birer taneyi diktim, yerini ayarladım. İkinciyi de şöyle yani yaklaşık 2 parmak aşağıdan şöyle aynı hizaya gelecek şekilde dikeceğim. Bakın şunu şuraya bir sabitleyeyim. Yerini belli ettikten sonra arkadaşlar şöyle sadece tutturacağız bunu bu tarafa. Çünkü burası ilik yerimiz değil, açılmayacak. Şöyle ara ara tutturarak yani bir tarafı sabitleyeceğiz, bir tarafımız açık duracak. Düğmeye geçirebilmek için. Şöyle arkaya bir tane düğüm atalım. Evet, bu tarafını sabitledim. Şimdi diğer tarafı önce şuraya bakın düğmenizi dikeceksiniz şu araya. Daha sonra mutlaka şu karşılığını bakın yerini ayarladıktan sonra önce şu düğmeyi geçireyim. Bunu da tutuyorum. Biraz asılıyorum arkadaşlar. Yani gevşek bir şekilde değil, şu ara açılmasın diye. Şöyle hafiften asılıyorum. Şu dikeceğim düğmenin yerini belli ediyorum. Yani şöyle dikmeliyim ki şu arası çok fazla açık olmasın. Çok geriden dikerseniz şu kısım giyince açılabilir. Şöyle yerini belli ettim. Normal şöyle makara ipiyle yani düğmemi dikeceğim. Kendi ipini de 2-3 kat ipimiz şöyle 2-3 kat, tek katını ayırıp kendi ipiyle de dikebilirsiniz.
Şimdi şöyle yerini belli edeyim. Şurada bir sabitleyeyim. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Bunu da buraya geçiriyorum. Şimdi bu düğmemiz de şu şekilde tam şu araya denk gelecek şekilde dikeceğiz. Şöyle görüntü görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şunu ben dikeceğim buraya. Bu şekilde. Şimdi şunu da sabitleyelim düğmemizi. Daha sonra bir de cep isteyen için küçük bir parça göstereceğim. Şimdi dileyen arkadaşlar yani şöyle cepsiz de kullanabilir. Yani bu tamamen süs amaçlı zaten. Şöyle cebi de 18 ilmek başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diş haroşa olana kadar ördüm. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğiz. Diğer cebi ikisi eşit olabilmesi için 1, 2, 3 haroşa aşağıda bıraktım. Yani 1, 2, 3 diş aşağıda bıraktım. Şu kenardan da 1, 2, 3 diş haroşayı bırakıp şöyle şuraya cebimizi ayarlayacağız. Şöyle bir baştan dikmesini göstereyim. Şöyle iğneyi geçirdim ipime. Ben cebi bitirirken şöyle biraz payla kestim. İpimi aynı iple dikeceğim. Şimdi şuraya bir sabitleyelim arkadaşlar. Önce. Şimdi dikerken şöyle şuradaki haroşanın altını alıyorum. Ve şuradan bir ilmek alıyorum. Tekrar cebin altındaki şuradaki ilmeği alıyorum. Ve şöyle karşıdaki ilmekten. Hem burada dikişimiz görünmeyecek hem de arka tarafta. Şimdi bu şekilde dikmeye devam edelim. Şimdi sonuna kadar geldim. Tam şu hizada başlamışız arkadaşlar. Ona dikkat ederek. Bakın şu hizada başlayıp şuraya mutlaka bir tane de düğüm atıyorum ki cep ağzı gevşemesin. Daha sonra ipimi şöyle içeri doğru saklıyorum.
Bakın şöyle minnacık bir cebimiz de oldu. Evet, hırkamız bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.